Karbon nötr yolculuktan herkese merhaba. Bu sefer Göcek'te değilim. Diyorsunuz ya Volkan, Göcek'in muhtarı mı oldunuz? Adaylığımı koymaya niyetim yok. Ama bu sefer rotayı başka bir yere kırdık. Bodrum'a geldik. Marina Deniz Araçları Türkiye'ye daha önce gelmemiş bir tekneye getirdi. Bu arada çok kıymetli başka markaları da var. Onları da bir başka bölümde test edeceğiz. Ama bugünümüzü Brezilyalı bir marka olan Schaffer'e ayırdık. Modelimizin adı V33, yani 33 fitlik, neredeyse 10 metre uzunluğunda bir dayboat. Dayboat ne? Birazdan size göstereceğim. Yani dayboat nedir? Geldiniz, bir eviniz var veya bir eviniz yok, buralardasınız. Günlük bir plaja gitme ihtiyacınızı ortadan kaldıracak. Geldiğinizde seyir yapabileceğiniz, keyifle denize girebileceğiniz ama öte yandan böyle arkadaşlarınızla gelip keyif yapıp arkada oturabileceğiniz, içeride konaklayabileceğiniz, bir günlük tüm ihtiyaçlarınızı giderebilecek bir tekne. Schaffer V33. Evet, şu anda gördüğünüz gibi havuzluktayım. Bu arada burası yüzme platformu. Onu da söyleyeceğim, size göstereceğim ama yanımda 4.6 litrelik 2 tane V8 makine var. Merkür'ü 300 beygir gücünde ve çok sıkı bir motor sesi var. Haydi seyre başlayalım. Evet, teknenin motorlarını çalıştırdık. Duydunuz, Merkür'ler. Çok güzel bir motor sesi var. Böyle bizim gibi egzoz kafalıların çok hoşuna gideceği, egzoz valfinin ayarlandığı tatlı bir sesi olan. Arzu ederseniz bunu birazcık daha kısık ses haline getirip kibar kibar, daha sakin bir sürüşe, bir seyre sahip olabilirsiniz. Şimdi teknenin bence en spesifik, en güzel yerlerinden bir tanesi havuzu. Bakın şimdi ben 1.80 boyundayım. Yani böyle kendimden 5 taneyi buraya rahat sığdırırım. 6.'ya yer açırır, böyle ittir kaktır olursa da 7. kişiye bence yer çıkar. Bunun yanı sıra teknenin sahibinin de kullanmış olduğu gibi 2 tane böyle güzel sandalyeyle burada güzel akşam yemeği yiyebilirsiniz 7-8 kişi. Hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Bakın, masa burada kapanabiliyor. Ve burada bardak tutacakları var. Ve teknenin pek çok yerinde yine bardaklıklar söz konusu. Bu arada çok güzel bir ahşap bu materyal. Hoşuma gitti. Güzel noktalardan bir tanesi. Şu anda bulunduğum havuzluktaki alan hakikaten bir günü geçirip keyif yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, içkinizi içebileceğiniz, kahvenizin keyfini yapabileceğiniz ya da burada oturup keyif yapıp kitabınızı okuyabileceğiniz alan. Üst tarafta da gördüğünüz gibi bir güneşlenme alanı da var. Hemen burada 2 tane tık tık takıyorsunuz bunları. Üst tarafta çok güzel bir size gölgelik alan oluyor. Bu arada teknenin aynısı baş tarafında da var ve bu sayede teknenin baş tarafında güneşlenirken istediğiniz zaman bunu bir gölge alana çevirebiliyorsunuz. Ben bu alanın konforunu hakikaten çok beğendim. Böyle diyorlar ya, Amerikalılar cozy diye bir kelimeleri var. Çok sevmem böyle yabancıyı kullanmayı ama hakikaten konforlu. Koltuk minderleri hakikaten iyi. Tabii teknede en çok vakit geçireceğiniz alanlardan bir tanesi havuzluk demiştim. Yaklaşık 10 metrekarelik bir alandan bahsediyorum. Bu tekne, unutmayın, 10.3 metre. 10.3 metre. Yani böyle devasa boyutlarda bir tekneden bahsetmiyoruz. Siz geldiniz, bir ada tekneniz var. Belki bunun yanına koydunuz. 2 gün bir yerlere gittiniz. Bu tekneyle çok keyif yapabilirsiniz. Ya da hiçbir tekneniz yok. İlk tekneniz bu. Bununla koylara, plajlara gidip keyif yapıp bir akşamda konaklama imkanınız var. Size birazdan içeriği de göstereceğim ama yani dediğim gibi ben olsam temelde burada vakit geçiririm. Şimdi Schaffer Brezilya markası özellikle Amerika pazarındaki konfor ögelerine çok dikkat ediyor. Biliyorsunuz Amerikalılar biraz farklılar. Şeye böyle çok severler. İşte konforlu olsun, büyük olsun, geniş olsun. Şimdi yan taraflara bakın. Burada çok güzel minderler var. Bu minderler ne anlama geliyor? Mesela çocuğunuz var, küçük. Teknelerden de genelde çocuklu babalar korkarlar. Aman teknede bir şey olur, başımıza bir şey gelir. Bakın, ben 1.80 boyundayım. Burası çok da alçak sayılmaz. Ve güzel taraf, burada bir yere çarpma riskinizi azaltacak bir önlem veya bir konfor ögesi olarak bu yumuşak şeyleri koymuşlar. Ben burada güzel oturuyorum ama yani çocuğunuz olsa kurtarabilirsiniz. Burada hemen bir giriş kapısı var. Seyir esnasında güvenliği sağlayabilmeniz açısından bunu kolaylıkla kapatabiliyorsunuz. Arka tarafta, hemen sancak tarafta da bir yüzme platformu ve merdiveni var. Denize girdiniz, çıktınız, merdivenden çok kolaylıkla çıkabiliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla da burada bir paslanmaz bir
duş başlığımız da var hemen sancak tarafında. Tabii bahsettiğim gibi, dediğim gibi Amerikalılar farklı kafada. Yani biz Akdenizliler de biraz farklı kafadayız. Yani tekne tasarımlarımız dolayısıyla farklı. Hani geçtiğimiz hafta başka tekneleri kullanmıştım ama mesela şimdi biz oturma grubu, özellikle arkadaki oturma grubunu çok severiz. Yani burada bir L düzen var ama arzu ederseniz böyle 2 sıra halinde bir oturma düzeni de tercih edebiliyorsunuz. Ama ben 4 farklı oturma düzeni de gördüm bu arada. Yani arzu ettiğiniz gibi tercihte bulunabiliyorsunuz. Hemen iskele tarafa baktığım zaman iyi bir müzik sistemini gördüm. Teknenin her tarafında dolu bir müzik sistemi var. Subwoofer'ları görüyorum. Yine hemen burada 3 tane bardak tutacağı. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. Teknemizde 2 tane buzluk var. Yani 10 metrelik teknede 2 tane buzluk hakikaten güzel. Şimdi tam bulunduğum alanda, tam masanın önünde kocaman bir alan var. Bu alan aslına bakarsanız bir portable, ne diyeyim size, mini bir garaj veya portuş. Ne anlama geliyor? Eşyalarınızı stoklayabileceğiniz bir alan. Bayağı da büyük, biliyor musunuz? Yani deniz oyuncaklarınızı koyarsınız içeriye, çocuklarınızın eşyalarınızı koyarsınız veya ne bileyim erzağınızın hepsini buraya sığdırabileceğiniz elektrikli açılan bir alan söz konusu. Hemen buraya geçtiğim zaman, tabii bahsettim ya, yani böyle teknede geldiniz, güzel bir yere yanaştınız, güzel bir müzik sistemi lazım. Bakın her tarafta müzik sistemi tercih edilebiliyor. Dolayısıyla keyifli bir an yaşama şansınız var. Sancak ve iskelede de bu arada hoparlörleri görüyorum. Şimdi dedim ya, Amerikalılara özel tasarlanmış. Amerikalılar barbeküyü falan çok seviyorlar. Biz de seviyoruz. Biz sevmiyor muyuz? Bakın burayı açtınız. Normal şartlarda tercihen buraya bir ocak, ızgara da koyabiliyorsunuz. 2 tane gördüğünüz gibi buzluk alanımız var. Ve burada hakikaten güzel bir alan söz konusu. Burada bardaklıklar içinde ekstra bir yine bir gözümüz var. Burada da çöp alanımız var. Bu arada buzdolabının buradan da girişin olması faydalı. 2 taraftan da erişim söz konusu. Burada da bir evyemiz var ve evye oldukça pratik ve güzel. Şu anda zemini de görüyorsunuz. Zemindeki malzeme kaymaz, güzel bir materyal. Ama yani siz tik çok seviyorsanız tik tercihi de opsiyon listesinde var. Tabii teknenin güvenliği anlamında önemli noktalardan bir tanesi de burası. Acil durumda gaz valfini tamamen kapatan bir ünite hemen burada sancakta var. Yine gördüğünüz gibi o materyal, güzel materyal burada da söz konusu. Hem sancakta hem iskelede akaryakıt girişi var. Bakın. Genelde büyük teknelerde size bunu gösteriyorum. İnce detaylar, güzel detaylar. Teknenizi kolaylıkla bağlayabileceğiniz. Bayağı da bu arada büyük koç boynuzları. Teknenin sancak tarafında tekneyi daha da pratik hale getiren ögelerden bir tanesi. Bunu açtınız. Burada basamakla buna bastınız. Hemen aborda olduğunuz yerden kolaylıkla tekneden çıkış sağlayabiliyorsunuz. Evet, Dümen Mahalle geldiğimiz zaman ne göstereceğim size her zaman biliyorsunuz. Burada bardaklıklar var. Ama Dümen Mahalle'nin en önemli şey bardaklıklar değil. Bakın. Şunu açalım. 2 elle ve tutuyorsunuz. Bu açıldı. Güzel. Aynısı bir de burada var. Telsizimiz de var. Sorun yok. Telsiz burada diyor. Şimdi buraya geldim. O bayağı konforluymuş şu. Buraya oturunca bayağı iyi geldi. Çok şık bir dümen mali var. 2 tane gaz kolumuz var tabii ki burada, bildiğiniz gibi. 2 motoru da bu arada 2 motoru ortak tek motor olarak da kullanma şansınız var. Hemen buradaki throttle butonuna basıp kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Önümde Raymarie'nin multimedya ekranında tekneyle alakalı ihtiyacım olan tüm bilgileri buradan görebiliyorum. İşte derinlik, balık bulucu, yakıt tüketimi, bütün detayları buradan görebiliyorum. Tekne yine opsiyon olarak tercih edilen baş pervanemiz de var. Hemen buradan baş pervaneyi de kolaylıkla görebiliyorum. Yaklaşık 50 metrelik bir de ırgatımız, zincirimiz bu teknede söz konusu. Bunun yanı sıra yine bakın burada bardaklar var. Ya bunlar tam Amerikan işi, biliyor musunuz? Yani teknede ne kadar çok bardaklık, ergonomi öğesi varsa oradan onu anlıyorum. Bir detay daha vereyim. Tekneye buraya geldiğimiz zaman Amerikalıların footrest dedikleri, yani ayak dinlendirme ünitesi de böyle ayağınızı burada koyuyorsunuz. Seyir esnasında konforunuzu arttırdığınız detaylardan bir tanesi. Şimdi şunları da göstereyim size. Fusion müzik sisteminin kumandası burada ve bunun yanı sıra her tarafta özellikle akşam aydınlatmasında işe yarayacak deck light, yani kabin ışıklarını da buradan bir butonla kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda bulunmuş olduğumuz şafer V33 1500 devirde üzerinde bulunan makinelerle, yani 2 tane V8'de 236 deniz mili seyir yapabiliyor. Ama siz daha performanslı kullanmak isterseniz, mesela 5500 devirde bu tekneyi kullanmak isterseniz 43 knot'a kadar deniz seyri hızı yapabiliyor, maksimum seyir hızı yapabiliyor ve dolayısıyla menzilinize 123 deniz miline düşüyor. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Şafer V33'ün
ideal seyir koşullarından bahsedelim. 3500 devirde 24 knot yapabiliyor. 24 knot'ta da şu anda bu tekne yaklaşık 69 litre yakıt tüketiyor. İdeal seyir esnasında da 195 millik deniz seyri menzili söz konusu. Evet, teknenin baş tarafına geldiğimiz zaman yine o güzel yumuşacık doku beni karşılıyor. Şöyle başlayalım. Burada dediğim gibi bir gizlenmiş çapa ve ırgat alanı var. Teknede bu sayede güzel bir yer açılmış. Yine bunlar koç boynuzlarımız hem pratik hem de ergonomik. Burada Vardevela olarak adlandırabileceğimiz tutamaklarımız var ama benim hoşuma giden kısım burası. Bakın burada minder puflarımız var ve minder puflarını güzel böyle uçmasın diye kemerle bağlamışlar. Müsaadenizle şurada bir oturayım. Şimdi oldu. Şimdi bu işin tadını çıkartıyorum. Yani tekneye geliyorum, bazen denize girmeden gidiyorum, bazen burada yatamadan gidiyorum. En azından şurada bir 5 dakika konuşma şansım olacak. Şimdi kafa destekleri çok güzel. Ya unutmayın, bu tekne sadece 10.3 metre. Yani 33 fitlik bir tekneden bahsediyorum. 2 kişi keyifle burada güneşlenebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi buraya hemen 2 tane çıkıntı yaparak teknenin üst baş tarafını da tamamen gölge hale getirebiliyorsunuz. Hem sancağımda hem iskelemde de burada bir bardak tutucular, bardak koyucular da var. Buraya bardaklarınızı koyup akşamın böyle güneşin tadını çıkartabileceğiniz bir alana sahip olabiliyorsunuz. Teknenin baş tarafına geçtiğim zaman pratik ögeler karşımda. Hemen burada, hemen ayağınızın ucunda, belki ayağınızla bile dokunabileceğiniz bir ırgat kumandası var. Kolaylıkla buradan kumanda edebiliyorsunuz. Burada bir yine saklama alanı söz konusu. Ayrıca burada yangın tüpünü de koymuşuz. Vinçler de var. Güzel noktalardan bir tanesini daha göstereyim size. Geldiniz. Buraya açtınız. Acil durumlarda içeriden dışarıya transfer olabilmek ya da dışarıdaki havayı içeriye sirküle edebilmek için güzel bir alan söz konusu. Yani buraları böyle ergonomik ve pratik tasarlayarak teknenin o mini boyutlarından çok daha konforlu bir iş çıkartmış Brezilyalılar. Vallahi tebrik ederim. Bu arada şunu söyleyeceğim size. Teknenin dışarıdan baktığımız zaman tasarımı hakikaten çok şık. Çok yakışıklı. Böyle albenisi yüksek. Böyle baktığınız zaman bu ne dedirtiyor. Aslına bakarsanız dediğim gibi boyutlarından öte bir konfor sunuyor Schaefer V33. Size kabini göstereceğim. Şaşıracaksınız. Evet, Schaefer V33'ün kabinine geldim. Bakın benim boyum 1.80. 1.80, dikkatinizi çekiyorum. Yani burada bakıyorum herhalde 1.85'lik bir tavan yüksekliği var ve 1.85'lik tavan yüksekliği yani pek çok motor yatta görmediğim şeylerden biri. Bu boyutlarda hakikaten pek görmüyorum. Şimdi buraları biraz karıştıralım. Burada güzel bir alan var. İsterseniz burada burayı masa olarak kullanabilirsiniz. Bu teknede jeneratör opsiyonu ile birlikte klima da söz konusu olabiliyor. Bu yatağa bakıyorum. 2 kişi çok rahatlıkla, keyifle yatabilirsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir tekneyle bir koya geldiniz. Koyu da çok beğendiniz ama diyorsunuz ki ben ana tekneme gitmek istemiyorum. Bu akşam burada neden kalmıyorum? İşte bu tekne size bunu sağlıyor. Ya da hiç büyük tekneniz yok. Geldiniz, çıktınız. Keyifli 1-2 gün geçirmek istiyorsunuz. İşte bu imkanlar bunda var. Çünkü bakın ayrıca tuvalet de var ve tam boy bir tuvaletten bahsediyorum. Yani tam boy tuvalet hakikaten teknede çok elzem. Ve elektrikli. Evet, şu anda üzerinde seyir yaptığımız tekne yaklaşık 285.000 euro artı KDV. Tabii ki bu fiyatlar biliyorsunuz opsiyonel tercihlerinize göre değişiklik gösterebiliyor. Ama bir bilgi daha vereyim size. Gelecek sene V33'ün abisi de geliyor. V44 hakikaten çekici ve bir tık belki birazcık daha büyük tekne isteyenlere hitap edecek. 13 Eylül'de ben Cannes'da olacağım. Tekneyi Düsseldorf fuarında da görme imkanımız olacak ama hakikaten Türkiye'de hitap edecek modellerden bir tanesi olacağını tahmin ediyorum. Evet, Schaefer V33 ile olan seyrimizi burada noktalıyoruz. Brezilyalı tekne üreticisi artık Türkiye'de özellikle bu kadar alanda bu kadar şeyi sunabiliyor olması benim açımdan hakikaten iyiydi. Yani dediğim gibi hani günlük ihtiyaçlarınızın fazlasına hitap eden neredeyse minimal bir motor yat ve bence en güzel şey, insanların en hoşuna gidecek şeylerden bir tanesi tasarımı çok şık, hakikaten çok yakışıklı. Sıkı alternatiflerden biri. Evet, karbon nötr yolculukta bu hafta Schaefer V33 ile birlikteydim. Gelecek hafta yine karşınızda olacağım. Hoşça kalın.